Mükemmeli arayan ve her daim adalet için çabalayan çok zeki ve akıllı bir babanın ve imanı, şefkati büyük, yüce gönüllü bir annenin meydana getirdiği bir ailede büyüdüm. İyi ki de öyle olmuş. Her şey olması gerektiği gibi olmuş, ne eksik ne de fazla. Hayatımı planlamaya başlamam aldığım mühendislik eğitiminin de etkisiyle planlama departmanında başladığım yıllardaydı. Sandım ki hayat denen çok bilinmeyenli denklemi sistem yaklaşımıyla ele alabilir ve mutlu, başarılı olabilirim. Sandım ki bir planlamacı olarak üretim hatlarını planladığım gibi hayatı da %100 planlayabilirim. Ancak hayatın cemali ve celali şoklarıyla uzun bir zaman sonra idrak ettim ki hayat tiyatrosu görünenden çok daha öte ve büyükmüş. Meğerse kul plan yapar, Allah gülermiş. Az planlayıp çok yaşamak en güzeliymiş. Satır aralarını okumak lazımmış ve yaşam bilgeliği doğrudan yollarla öğrenilen ve öğretilen bir şey değilmiş. Celali şokların yaşattığı acı, ıstırap ve üzüntülerle neler yapmamam gerektiğini öğrenirken, karşıma çıkan ve bana rol model olan insanların bende yarattığı cemali şoklar beni benden alarak üst benliğimin kapılarını bana açtı. Sakın ha anladım dediğimi zannetmeyin, zira ben hayat dergahında ilelebet çırağım, daima öğrenciyim. Yaşam okulunun meraklı ve haylaz öğrencisiyim ve tüm mevcudat benim öğretmenim. Sokağın kenarındaki su birikintisinden su içen köpek de annesine düşe kalka emekleyerek yeni doğduğu dünyada kendine yer açan bebek de okul parasını çıkarmak için sokakta gevrek satan çocuk da bir firmanın ünlüsü o suda gökyüzünde dolanmakta olan yıldızlar da hepsi benim öğretmenim. Yeter ki onların beni bana bulduran bir araç, bir hakikat aynası olduğunu unutmayayım. Ne demiş Gönüller Sultanı, Tevhid eri Hazreti Mevlana? Nasibinde varsa alırsın karıncadan bile ders. Nasibinde yoksa bütün cihan önüne serilse sana ters. Ayrı bir kitap konusu olacak kadar çok yaşadığım küçük mucizeler bana uzun bir süre önce hayatın sadece görünenden ibaret olmadığını ve hayatın kendisinin her nefeste kendini gösteren bir mucize olduğunu determinist, lineer, indirgemeci, realist, maddeci aklıma zorla da olsa anlattı. Gerçi 9 yaşından beridir kendimden daha büyük bilemediğim bir şeyleri arar, bana sunulan bilgilerden daha fazlasını merak eder, hayatı ve varoluşu sorgulardım. Daha ilkokuldan itibaren annemden etkilenerek dünyanın görünenden daha fazlası olduğunu kalben bilirdim bilmesine, ancak nasıl olduysa bilincin bilinçaltına baskın çıkmaya başladığı 11 yaş ile birlikte bu ruhsal biliş halinden kopmuşum, iç sesimi bastırmışım demek. Muhtemelen bu yüzden çocukken bilinçsizce bildiklerimi büyüyünce bilinçli olarak bilmem için hayat bana cemali ve celali şoklarıyla dokundu. Görünen, görünmeyenin tezahüründen ibaret ve akıl görünenin ötesini anlamakta kıt kalıyor. İşte bu noktada sezgiler ve kalp devreye giriyor. Toprak bedenimizi bize veren geldiği ilahi kaynağı unutmasın diye belki de sezgi dünyamızı bize vermiş, hani o 6. his dedikleri. Ama insanın sezgi ve gönül dünyası 6. histen çok daha fazlası. Yaşamayan bilemez, bilen de konuşmaz, bilen anlatsa da yaşamayan anlamaz. Ne ironi ama! Bu kitaptaki hikayelerin hepsi yaşanmış mucizelerdir. Karıncanın hikayesi bile yaşanmış olanın hayvanlar dünyası ile hakikati benim gibi diğer arayanlara anlatılmasıdır. Bu yaşadıklarım ve daha kitaba sığmayan nice küçük mucizeler olmasa benim rasyonel aklım kontrolü bırakmaz, gönül dünyam açılmazdı. Cemal Nur Sargut'un dediği gibi kalp denen et parçası, hakikatin nuru vurduğu zaman gönle dönüşüyormuş. Benimkisi gönle dönmüş müdür bilemem ama tek bildiği şey var ki hiç su görmemiş bir bedevinin hayatında, ilk defa okyanusu görüp de suya ayaklarını sokarak, Allah, diye haykırması gibi ben de hayretten hayrete coştum kendi evrakalarımla. Ancak yine Hazreti Mevlana ne güzel demiş. Okyanusa girip de yüzenler ne hayret ve coşkuyla haykırır ne de konuşurlar. Onlar hakikati görünce lal kesilirler. İşte o misal bizimkisi su gören bedevinin aşkın sersemletmesiyle haykırmasından ibaret. Ama bu haykırışımın bir sebebi var. Bu kitabı yazma sebebim dünyada artık kendine bilen insan diyen biz Homo sapiens'in elindeki büyük bilimsel, teknolojik, felsefi ve inançsal güçle artık Homo noeticus yani kendini bilen insan olma zamanının gelmiş olmasıdır.
Bilmek, yapmak, olmak farklı tekamül ve bilinç seviyeleridir ve artık mitostan logosa geçip bilimsel kibriyle kendinden geçen biz insanların logostan nousa yani akıldan bilince geçme vakti geldi. Neden mi? Çünkü insan olarak doğmak bizleri insan yapmıyor. Beyninin %5 ila 10'unu kullanan bizler, dağın taşın kaldıramadığı yükler sırtına vurulan bizler, ten kafesine ilahi nur üflenen bizler hala evrimimizin başındayız. Hala savaşmamız, bunca hırgür, çatışma, hırs, kibir, güç mücadelesi, paylaşamamak, hoşgörüsüzlük bizlerin henüz yükselen bilimimize, gelişen felsefemize rağmen henüz ham olmamızdan. Daha da önemlisi kadim zamanlardan beridir Vedik öğretide Kali Yuga olarak geçen ve ayakların başların ayak olduğu dönem olarak tasvir edilen bugün içinde bulunduğumuz düşüş çağının sonuna gelmiş olmamız. Bedri Ruhselman'ın anlatımıyla bu bir devre sonu ama yepyeni bir başlangıcın da kapısı. Şimdi, sapla samanın ayrılma vakti. Bir hasat vaktindeyiz. Bilenle bilmeyenin ayrışma vakti geldi. Teozofların altın çağ olarak da anlattıkları yeni bir dönemin eşindeyiz. Dünya okulunda bir dönem kapanıyor, daha ışıklı olan bir yenisi açılıyor. Bugün dünyada yaşanan tüm sıkıntılar bu yeni dönemin doğum sancılarından başkası değil. Bu değişimden şüphe duyuyorsanız çocuklarınıza bakın. X, Y, Z kuşağı derken bir de 2015'ten sonra alfa kuşağı ortaya çıktı. Y kuşağı, indigo çocuklar diye de geçen ve değişimin tohumlarını eken çocuklarken, kristal çocuklar olarak da bilinen Z kuşağı değişimi gerçekleştirenler olacak. Çocuklarımız bizlerden çok ama çok farklı çünkü tüm planların üstünde plan yapanın bir planı var. İşte o yüzden kendine Rönesans sonrası cılız bilimi ile bilen insan diyerek ruhundan ve özünden sapmış, potansiyelini unutmuş Homo sapiens'in artık kendini bilen insan olmaktan başka bir şansı yok. Hamdım, piştim, yandım diyor Hazreti Mevlana. Sağ olsun 8 asır önceden yine bugüne reçeteyi vermiş. Bu bir yolculuk ve akıldan kalbe geçmeden tamamlanamayacak. Kalbe geçmeyen bilgiye vuslat ikram edilmez. Nefsi emmaresini dizginleyemeyen bilgiye de velilik yolları açılmaz. Akıldan kalbe geçmek, kendi içine yolculuk etmek kolay değil zira. Cemal ile celalin, övgü ile sövgünün birbirinden farksız olduğu o makamsızlık makamlarına kolay değil öyle geçmek. Benliğinin labirentlerinde yolculuk yapmayan, içindeki gölgelerle yüzleşip onları nurlandırmayan, akıldan kalbe geçeceğini sanmasın. Kendi içindeki cehennem tarlalarından geçmeyen cennetine giremez. Kalp olmadan ateş tarlalarından sadece akılla geçilmez. Kalbin önderliğindeki akıl bir kere tesis edildi mi, o nurlanmış akıl çokluktaki birliği, hakikatlerdeki birlikteliği, zıtlıkların ahenkli dansını bize gösterir ve bizim gibi başıboş damlaların hakikat okyanusuna karışmasına yardımcı olur. Biz o değiliz ama onun parçalarıyız ve Allah tüm parçaların toplamından da öte, büyük ve yücedir. Haydi, görünmeyene yolculuk başlasın. Bu kitabı akılla değil, kalbinizde de değil gönlünüzde okuyun.